Bugünkü videomuzda sanat tarihçisi Seyit Harun Özdemir'in ressam Ertuğrul Ateş için kaleme aldığı "Betimleme ve imgelerle bilinçaltının sarsıcı güzelliğini arayan sanatçı Ertuğrul Ateş ile dünyayı anlamanın diğer yolları" adlı makalesini seslendireceğiz. Seslendirme Arkeoloji Kütüphanesi YouTube kanalı tarafından yapılmaktadır. André Breton 1927'de gerçekliğin yetersizliği üzerine söyle ve girişte şöyle der: "Bu, arkaik olanı, en uzak olanı, kökeni arayıştır. Ama aynı zamanda bir ortaya çıkış şiiridir. Yenilenmiş bir şimdiyi, ham bir saflığı arayıştır. Gölge ve ışık arasında durmaksızın gidip gelmektir." Görünür, kapsayıcı ve erişilebilir bir sanatın sanatçısı olan Ertuğrul Ateş'in resimleri yalnızca sıradan bir çizgi, renk, doku değil, aynı zamanda bir izdir. Hikayelerle yaşayan bir belgedir. Hafızamızı, aile hayatımızı, kişisel ama çoğu zaman kolektif hafızamızı da taşır. Gündelik yaşam ve hafızaya odaklanan bu sanatsal yaklaşım, kültürel arabuluculukla sıradan nesneleri kimlik taşıyıcılarına dönüştürür. Sanatçının rolünü yeniden tanımladığı evrensel erişimi savunan bir sosyal yükümlülüğü somutlaştırır. Böylece kişisel hafızayı kapsayıcı bir kolektif bilinçle birleştirir. Sosyal bir müdahale olarak erişebilirlik ve katılım arasındaki ilişkiyi yeniden tanımlar. Annesinin aracılığıyla tanıştığı doğa ile insan arasındaki kadim bağı ve içsel umudu yansıtan çaput bağlama dilek ağaçlarından ilham aldığını söyleyen Ateş, kendisiyle yapılan bir söyleşide "Sanatın başlama noktası bütün büyük sorulara cevap aramaksa, sanatçı cevabı aramaya kendinden başlamalı" der. Gelenekleri ele alarak dikkat çekici veya sıra dışı sanatsal biçimlerin bir mirasını bırakıyor gelecek kuşaklara Ertuğrul Ateş. Gerçek veya hayali olan bu nesnelerin her birine benzersiz bir bakış açısı sunarken, onları tarihsel bağlamlarına yerleştirerek her tema için kronolojik olarak ilerleyerek en eskiden en yeni örneklere doğru ilerler. Gölge ve ışık arasında denge kurarak rüyalara ve fantastik olana duyulan yeni bir hayranlığı ifade eder. 1954 Adana doğumlu olan Ertuğrul Ateş, resim çalışmalarına lise döneminde ressam Duran Karaca ile başlar. Özellikle kadın ve kuş imgelerini eskiz yapmadan doğrudan tuval üzerine çalışan Ertuğrul Ateş, kendi sanatsal sürecinin başlangıcını "Bu sürecin başında ben tuvalin üzerinde tesadüfi bir doku oluşturarak o sonu belli olmayan yolculuğa çıkıyorum. Bu serüvene koyulur koyulmaz resimle aramda bir bilgi alışverişi başlıyor adeta" diyerek şöyle devam etmektedir: "Resimlerim çözüm önermez, ders vermez. Kulaklarınıza anlaşılmaz şeyler fısıldar." Sürrealist ve mistik ögeler içeren figüratif resimleriyle tanınan çağdaş ressam Ertuğrul Ateş, Gazi Eğitim Enstitüsü ve Londra'daki sanat okullarında eğitim alır. Breton, Max Ernst, André Masson ve Dorota Tenning gibi özellikle yerli Amerikan kültürleriyle temas kurarak sanatsal araştırmalarını sürdürmek için Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Orada resimleri daha başka bir biçim aldı. 1987 yılında New York'a yerleşen sanatçı, Ahmet Ertegün koleksiyonuna girerek Miami, Boston, Barcelona ve Pekin'de sergilere katıldı. Uzun süre New York'ta çalıştıktan sonra kültür milliyetçisi olmanın inancıyla ülkesine dönerek Leonardo da Vinci'nin ruhun penceresi olarak adlandırdığı göz ve "bir figür ancak ruhunun tutkularını jestleriyle ifade ederse övgüye değer olur" sözüne olan inançla başladığı sanat yoluna devam eder. İnsan zihninin mutlak özgürlüğüne açılan bir kapı olan Ateş'in resimlerinde zamanın hiçbir anlamı yoktur. Geçmiş ve gelecek iç içe geçer ve anlar erimiş mumlar gibi dağılır. Kıvrımlı çizgiler ve kişisel semboller kullanarak ışık ve renge odaklanırken amacı bilinçaltına erişmek ve içsel duyguları ve düşünceleri doğrudan ifade etmektir. Belleğin kalıcılığı ilkesiyle sınırsız hayal gücünü ve yaratıcılığını yansıtan sanatçı, titizlikle detaylandırılmış imgeler kullanarak gizemli sahnelerle kimlik kavramının gerçeklikle olan ilişkisini sorgulamaktadır.
Her seferinde bizi düşündüren Ertuğrul Ateş, açık sözlü oluşuyla bütün yaşamı boyunca hiçbir alanda kimseye dal kavukluk yapmamasıyla dikkat çekmektedir. Türkiye'nin dahi ressamlarından biri olan sanatçı, özgün yaratımlarındaki yeniliklerle ender sanatçılarımızdandır. Sanat dünyasına çok iyi bilinen ve özel bir kişiliğe sahip olan Ateş'e göre bir ressamın başarısı eserlerinin sanatçının özel kişiliğini taşıması ve başkasının eserlerini kopyalayamamasıdır. 42 yıllık sanat hayatında ustalığını ve becerisini, mütevazi, çelebe kişiliğini yansıtan eserler yaratarak dünyaya anlam katarken, izleyici ve sanatçılar arasında yaratıcılık ve emek açısından hayranlık uyandıran Ateş, bizlere sanatın insanlığa ve topluma hizmet etmesi gerektiği ideallerini aşılamaya çalışmaktadır. Gerçekliğin içsel deneyimler, rüyalar ve aşkın kavramlarla kaynaşmasına odaklanırken Ateş, insan figürlerini bir araç gibi kullanarak bilinçaltını, varoluşsal karmaşayı veya ruhsal yolculukları ifade eder. Maddi gerçeklikle doğaüstü arasındaki sınırı bulanıklaştırarak kültür, mitoloji ve mistizme dayanan hayali ama tanıdık bir dünya yaratır. Ertuğrul Ateş, soyutladığı figürlerini aykırı karakterize ederek, belirgin sanatsal imzası haline getirerek kendine özgü bir tarz yaratmıştır. Şüphesiz ki Türkiye'de bir kültür milliyetçisi olarak günümüzün en mistik sanatçısıdır. Eserleri yarım yüzyılı aşkın bir süredir gelenekselliğin düzenli ve ritmik formları ile modern soyut yaklaşımlar arasında sürekli olarak gidip gelmiştir. Ateş, Türk resminin kapsamını genişletmek için yeni teknikler kullanırken klasik forma bağlı kalan kendi özgün resim okulunun temsilcisidir. Sürrealist ve mistizmle yoğrulmuş çağdaş figüratif resmi, bilinçaltını, ruhu ve rüyaları keşfetmek için gerçekçi temsili aşmayı amaçlar. Fantastik sahneler yaratan sanatçı, resim konularını mitlerden, efsanelerden ve geleneklerden, sembolik unsurlardan alır. İzleyiciyi insan ruhunun gizli derinlikleri içerisinde bir yolculuğa çıkartarak sorgulamaya sevk eder. Ruhsal güçlerimizi her türlü ifade biçimiyle keşfetmeyi, 21. yüzyıl sanat tarihinin en önemli konulardan birini, yani sanatın kökenini ve evrensel bir yaratıcı saflığın arayışını daha iyi anlamamıza veya yeniden değerlendirmemize olanak tanır. Gerçeklik ile özgün bir saflığın ütopyası arasındaki bir mücadelede değerlerimizi, kültürlerimizi, kesinliklerimizi sorgular. Ruhların varlığına tanıklık ederek görünmez dünyaları açığa çıkarır. Düşünce bahçesinde sabırla inşa edilen bir peri masalı gibi olan resimleri, fantastik bir flora yaratan doğanın tapınağına benzer. Büyülü güçlerle dolu antropomorfik anatomiye gönderme yaparak başkalaşım ve doğal biçimler özgünlüğünün bir ustası olduğu gerçeğini sanat tarihine kabul ettirmiştir Ertuğrul Ateş. Sanatın yozlaştırılmasına karşı yerelden evrenselliğe oluşturduğu bir döngüyü beni yok edip onda hakta var olmayı yansıtarak bir başka figürle manevi olgunluğu ortaya çıkarma kaygısındadır. Ateş'in hayal gücü büyüsüyle dolu zihinsel alanını kültürel ve varoluşsal bir açıklıkla kendi kendini yetiştirmiş sanatçılardan André Masson ve Wilfred Lam'a çok benzetirim. Yüzyıllar boyunca bu topraklarda var olmuş medeniyetlerin değerlerinin arayışına benzeyen resim sanatında hem kişisel hem de evrensel bir söylem ortaya koyarak içgüdüsel olarak tasarlamış olduğu şiirsel yaratımları ne soyut ne de figüratif olan bir döngü bütününde serbest formların birleşmesini ortaya çıkarıyor oluşuyla çok dikkat çekicidir. Sıradan nesneyi sanatsal bir nesneye dönüştürürken birbirinden farklı ancak birbirini tamamlayan yolu yan yana getirerek düşüncemizi derinden etkilemeye devam ediyor. Nesnenin formunu, hatlarını ve dokusunu özenle seçerek ortaya çıkarıyor. Musa'yı Michelangelo'nun hayal ettiği özelliklerden başka bir şekilde hayal edemeyeceğimiz gibi nesnelere farklı bir bakış açısıyla yaklaşarak günlük hayata bakış açımızı değiştirmemiz gerekliliğini öngörür. Ertuğrul Ateş'e göre insanoğlu bir gün mutlaka ikinci bir Rönesans yaşayacaktır.
O zaman ikinci aydınlanma süreci başlayacak. Bu aydınlanma kalplerimizde, vicdanlarımızda olacak. Ortak vicdan oluştuğu an biliyorum ki biz aydınlanmayı yaşayacağız. Belki de mitolojide bahsedilen altın çağ o zaman başlayacak. Düşüncenin mutlak özgürlüğünü savunan Max Ernst, sıradan nesneleri alışılmadık bağlamlarda kullanarak gerçeklik algısını sorgulayan René Magritte, eriyen saatleriyle zamanın göreliliğini sorgulayan Salvador Dali, bastırılmış olanı açığa çıkaran André Masson ve sanatın bir sömürgecilikten arınma eylemidir diyerek Afrika kökenli Küba kültürel kimliğini her defasında savunarak vurgulayan Wilfredo Lam, dünya resim sanatı için ne kadar önemliyse Ertuğrul Ateş de Türkiye için bir biçimi başka bir biçime ulaşmanın aracı olarak değil, kendi başına ele alarak insanın bilinçaltını gerçeküstü bir kurgu içinde gerek estetik gerek biçimsel arayışla toplumsal yansıma ve kültürel kimliğin yeniden inşasında kullanmış olduğu evrensel diliyle toplumsal hafızayı kalıcılaştırmış olmasıyla o kadar önemlidir. Dış gerçekliktense bilinç akışı tekniğiyle bireyin iç dünyasına, düşünsel süreçlerine ve zamanın algılanışına odaklanıyor oluşuyla sanat eserlerinin kendine özgü, anlamlı bir biçimi olduğunu görmüş olduğumuz Ertuğrul Ateş'in sanat anlayışı tıpkı Virginia Woolf'un sanat anlayışıyla örtüşür. Bundan dolayı sanatı otu çek köküne bak anlayışıyla geleneksel olayların yumağında bir aktarım aracı olarak da sunmaktadır. Ertuğrul Ateş, izleyiciyi bir görüntüyü anlamaya değil, onun içinde dolaşmaya davet edişiyle ayrıcalıklıdır. Bu dolaşım tıpkı sanatçının büyük sorulara verilen yanıtların dış dünyada değil, öznenin kendi derinliklerinde aranması gerektiğini anımsatmasındadır. Bu nedenle Ateş'in sanatı bir temsil meselesinden çok bir varoluş deneyimi olarak okunmalıdır. Görsel cesareti, sıra dışı bir kişilik ve hassas ama güçlü bir sanatsal bağlılık sergileyişiyle, yapıtlarını bir bağlam içinde ele alışıyla sanat tarihinin çağdaş yaratım içindeki yeri tartışılmaz. Sanatçıların tarihin sınavından geçirilmeleri yerleşik estetik değerleri sorgulama olduğu kadar bir sorumluluk eylemidir de. Kökenlerini ve etkilerini keşfederek dikkat çekici özgünlüğünü ve çağdaş sanata olan etkilerini vurgulayışını görmemiz sizleri büyüleyecektir. Ertuğrul Ateş'in başyapıtlarının ardında gördüğümüz bu ilham perileriyle ölümsüzlük arayışı sonsuza dek sürüyor. Seyit Harun Özdemir, sanat tarihçisi.